ayaklı androidimiz ayaklı bir laboratuvar gibi. Şimdi mesela bu da yanlış bir olay. Yakın gelecekte olay yeri incelemeleri aslında robotların daha çok ilgi alanında olacak. Bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hatta hiç mümkün olduğunu düşünmüyorum. Herkese selamlar. Adım Mesut Demirbilek, suç araştırmaları uzmanıyım. Diğer taraftan da emekli bir emniyet müdürüyüm aslında. 17 yıl önce emekli oldum. Özel sektörde yine kendi alanımla ilgili çalışmalarım devam ediyor. Bugün sizlerle polisiye filmler, polisiye diziler, Türkiye'deki ya da yabancı diğer ülkelerdeki Amerika ya da Avrupa dizilerinde ki bazı polisiye filmleri yorumlayacağım sizler için. Bakalım elimizden geldiği kadar yorumlamaya çalışalım. Sabah saat 8 civarında itfaiye ihbarı alıyor. Geliyorlar, yangını söndürüyorlar. İçinde tamamen yanmış ceset buluyorlar. Kimmiş fabrikanın sahibi peki? Öğrenebildik tabii ki. Bir iş adamı batmış, yurt dışında kaçak. İz yok. Burayı da kimse sahiplenmiyor. Yıllardır boş. Ölüm saatini ya da sebebini söylemek için daha çok erken. İnsan kolay kolay yanmaz bu arada. Çok zordur. Ya düşünsene insanların hani cesetlerini krematoryumlarda yakarlar ya öldükten sonrasında bazı kaç bin derecelik ısıyla falan 2000 derecede mi falan krematoryumlarda yakıyorlar. Ancak öyle şeye dönüyor falan. Şimdi genelde insanlar yangınlarda falan çoğu zaten yanmadan önce boğularak ölürler şeyinden öncesinde. Ve onu oradan anlarsın. İşte adli tıpta bakarlar. Öncesinde ölü müydü değil miydi? Eğer ciğerlerinde rastlanıyorsa o o dumana yan falan rastlanıyorsa o zaman der ki evet bu zaten yangın çıktığında yaşıyormuş. Ama hiçbir şey yoksa derler ki evet bu öncesinde öldürülmüş. Sonrasında evi yakıp bunu yok etmeye çalışmışlar. Kolay bir olay değildir. Buradaki gibi midir? Görüldüğü gibi. Çok ekstrem şekilde hani böyle yana yakıla yakıldıysa böyle olur. İşte ne bileyim benzin dökülmüş bilmem ne yapılmış. Uzun süre kimse müdahale etmediyse buna benzer bir görüntü vardır. What do we got? Male and female. 40s. Pictures on the walls and rings in their fingers make them man and wife. Dexter geldi. Şimdi Amerika'ya da gitseniz ya da Avrupa'ya da gitseniz olay yerinde artık kalkıp da böyle üzerindeki elbiselerine, kıyafetine pembe gömleği mi, tişörtü mü vardı onun? Onunla beraber gireyim, bakayım, hadi içeriye işte çantasını koyayım falan. İşte turuncu rengi. Böyle bir şeyi yapamazsın. İşte saçların açık bilmem ne. Ne olması gerekiyor? Zaten etrafı çevrilmiş olan bir olay yeri. O olay yerine ancak senin giymiş olduğun özel Tyvek tulumlar vardır. Tyvek tulum derken işte beyaz kıyafetler, saçını kapatacak, işte ağzını kapatacak, elinde muhakkak eldivenler olacak, galoşların olacak. Bunun iki türlü anlamı vardır olay yerlerinde bu tarz Tyvek tulumları giymenin. Bir tanesi aslında senin dışarıdan gelen birisi olarak olay yerine herhangi bir şekilde bir delil derken bir saç kılı olabilir sana ait ya da bir başkasının üzerindeki saç telini taşımış olabilirsin. Bir başkasının az önce bir arkadaşınla beraber işte atıyorum yanak yana öpüşmüşündür belki. Onun terini orada daha çok terleyerek akıtmışındır ve o kişinin artık DNA'sı oraya düşmüştür. Yani bilerek ya da bilmeyerek olay yerini kirletmişindir. Kirletmemek adına bu tarz tulumları giymek durumundasındır olay yeri inceleme uzmanları için. 3 gunshots, one to the chest, 2 to the stomach. A fresh cut on the face, not from a gunshot. Cell phone. Maybe she threw it at him. Şimdi mesela bu da yanlış bir olay. Onu yapmış olması bir sürü veriyi oradan yok etti. Çünkü o sırada cep telefonunun eğer açık olarak görüyorsanız cep telefonu hiçbir şekilde müdahale etmeden gelen bir adli bilişim uzmanı, şimdiki adları siber suçlarla mücadele uzmanı diyelim, ona teslim edeceksin ki üzerinde hani bırak parmak izini esas içindeki en son kimlerle görüşmüş, kimlerle etmiş, en son belki bir kayıt yapmıştı ya da bir çekmiş olduğu ve RAM'inde duran bir görüntü olabilir. Hiç karıştırmayacaksın.
single gunshot. Göğüste tek el ateş edilmiş, delmiş, geçmiş ve çok yakın mesafeden atılmış. Yani bu bakıştan anlayamaz bence. Çünkü öndeki yaranın giriş yerini göstermesi lazım. Dikkat ediysen kadın cesedin üzerindeki, sırtındaki yaranın dışarı, çünkü merminin çıkış yeri her zaman giriş yerinden büyüktür. Doğal olarak onu anlıyorsun. Burası çıkış olduğunu anlıyorsun. Ama giriş yerinin yakın mesafe ya da bitişik mesafe olup olmadığını anlamak için başka izler vardır. Onları görmesi lazım. Buradan onu görmesi mümkün değil. We have our shooter. The husband leaves, forgets his phone. Wife finds the pictures Wife throws phone at two-timing bastard. and shoots him. Boom, 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 3 times. She realizes what she did. She's distraught. She turns the gun to her chest and blam. Murder-suicide. Took you all of 15 seconds to solve that. It's a pretty easy one. Bu söylemiş olduğu sahne ve senaryo doğru olabilir mi? Olabilir. Yani cinayet ve sonrasındaki intihar konusu çok sıkça karşılaşılan konulardan birisidir. Yani o andaki bir kızgınlıkla cinayet işlemiştir. Sevdiği insanı öldürmüştür. O anki bir ciddi bir kızgınlık vardır. Kontrol edememiştir. Direkt öldürmüştür. İyi de hemen bunun cinayet ve intihar olup olmadığını bu kadar 15 saniyede anlamak pek mümkün değildir. Dexter olsan bile öyle anlayamazsın. Çünkü o kişinin daha ellerine bakmadın. Ellerine bakmadın derken kendisi ateş etmediğini anlamak için ellerinde swaplarını, yani swap izlerini alman gerekiyor özel bir solüsyonda. Gerçekten silah kullanmış mı? Kadın sağ eliyle mi kullanmış, sol eliyle mi kullanmış, solak mıydı, sağlak mıydı, tabancanın duruş şekli nasıldı, nasıl olacaktı, üzerinde parmak izi çok kanlı bulunamayabilir belki. Buna benzer konulardan sonra ancak bu işin cinayet ve sonrasındaki intihar olduğunu anlayabilirsin. Böyle hani Dexter'da 15 saniyede, tabii o Dexter dediğin gibi bunu yapıyor. Defalarca yapmış adam zaten. That's Brooke underneath. Gonna take ballistics off a shattered bullet? Fingerprints. There's the thumbprint he left when he pushed the round in the clip. Get you a copy. Bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hatta hiç mümkün olduğunu düşünmüyorum. Fizik kurallarına da aykırı bir konu. Tabii yine sahne olarak çok güzel. Yani parmak izi aslında her seferinde bir şey bastırdığımızda onun üzerinde bırakmış olan senin yağların, yani vücut yağın. Bu kadar basit. O vücut yağı oradaki bir sıvı. Nano derecede, nano miktarda yer alır onlar. Eğer parmak izine parçalanmış ve hatta atılmış bir mermiden bahsediyoruz. Üzerine mermi atıldığı sırada ne kadar bir sıvı ısı oluşuyor. Kaç derece bilemiyorum ama çok yüksek olduğunu tahmin edebilirsiniz değil mi? İşte ateş çıkıyor bilmem ne falan ve mermi onunla beraber dönerek gidiyor. Ve üzerinde bir parmak izinin atılmış ve parçalandıktan sonrasında kalacağını fizikken bilim açısından falan da düşünemiyorum. Bu çok abartılmış. Abartılma çok güzel bir şey. Çok güzel böyle 3 boyut çıkartmışlar etmişler falan. Bayağı güzel sahneler. Dad, why are they taking me? Barry, don't go in the house. Where's Mom? What's gonna happen to my son? Dad! Barry! Dad! Stay out of the house! Barry! Joe, you know these people? Mom. Mümkün değil. Yani çok böyle kontrolsüz bir olay yeri ise belki ama yani bir çocuğu hiçbir oradaki ne bir olay yerini korumakta sorumlu işte genellikle karakol ve polis merkezinin görevlileri vardır, resmi polisler. Buna müsaade etmezler. Kimse müsaade etmez. Burada sanıyorum film icabı.
victim is in her late 30s, professional person going by her clothes and guessing something in the media, going by the frankly alarming shade of pink. Travelled from Cardiff today, intending to stay in London for one night. It's obvious from the size of her suitcase. Suitcase? Suitcase, yes. She's been married for at least 10 years. Cardiff? Dear God, what is it like in your funny little brains? It must be so boring. Her coat is slightly damp. She's been in heavy rain in the last few hours. No rain anywhere in London in that time. Under her coat collar is damp too. She's turned it up against the wind. She's got an umbrella in her left-hand pocket, but it's dry and unused. Not just wind, strong wind. Too strong to use her umbrella. We know from her suitcase that she was intending to stay overnight, so she must have come a decent distance, but she can't have travelled more than 2 or 3 hours because her coat still hasn't dried. So, where has there been heavy rain and strong wind within the radius of that travel time? Cardiff. Ne yapıyor? Bir profilleme yapıyor. Ben cesedi gördüm. Cesetle beraber aslında bir profilleme gerçekleşiyor. Şimdi İngiliz polisi Sherlock Holmes'ten danışmanlık alıyor bu konuda, değil mi? İşte kendisi polis değil, hiçbir şey değil. Geçmişte polisin danışmanlık aldığı İngiliz ve yine Anglo-Sakson hukukunda diyelim yapılar vardır. Yani bugün de belki zaman zaman kullanıyorlardır ama o zamanlar buna benzer dedektifleri, özel dedektifleri bazı cinayet olaylarının çözülmesinde kullanılırmış. Şimdi tabii ki olay yerinde artık günümüzün teknolojisiyle çok güzel video kameralar var. Kameraları izliyorsun, kamera devamlı çekiyorsun. Hatta şimdi yeni teknolojiler gelişti, artık olay yerlerinin 3 boyutlu kameraları alınıyor. Yani tamamen lazerlerle 3 boyutlu halde çekiliyor ki bunu daha sonrasında bu İngiltere'de kullanılmaya başlandı şu anda bazı yerlerde. Biz de onun üzerine çalışmalar yapıyoruz şu anda. Ve daha sonrasında olay yerini 3 boyutlu olarak VR gözlüğüyle sürekli izleyebiliyoruz. Hatta daha da ilerisi olayı o anda çekildikten sonrasında işte savcı ya da ilgili kişiler, mahkeme falan, onlar da gözlüklerini takarak olay yerinin canlı canlı 3 boyutlu halleriyle, hatta işte bir kurşun deliğinin ettiği yerle arasındaki mesafeyi ölçümlemeler, olay yerindeki bütün o numaraların arasındaki mesafelerine varıncaya kadar o sanal anlamda olay yerini tekrar yapılandırabiliyorsun ve bunu aradan 10 sene geçse de tekrar olay yerini canlı olarak izleme şansın olabiliyor. The male victim was standing right here and the killer plunged his knife into the shoulder, severing the carotid artery and notice the long, thick, heavy drips? Yeah, nice. Now over here you have nice, clean sprays of blood, and that can only happen when you're holding something light and moving quick. Nice, sharp slices through the body, no splashes, no drips, clean and easy. This guy knew how to use a blade. Bu da tabii çok güzel bir Hollywood görüntüsü. İşte kırmızı ipler, her oradaki kanların olduğu yerlere falan Dexter çok güzel bir şekilde anlatıyor. Tabii bu yapı artık günümüzde buna benzer konuda değil. Bunu yapan çok da güzel teknolojik aletler var. Bu kadar iplerle uğraşmasına gerek yok. Dexter'ı hatırlatmak lazım bunu. Ve laser point'larla, şunlarla, bunlarla falan çok rahat yapılabiliyor. Görsel anlamda da bunu çıkartabiliyorsun. Olay yerindeki kanların hareket izlerini ve geldiği yerleri çıkartabiliyorsun. Ama öyle yapılsaydı herhalde belki bu kadar ilgi çekmeyebilirdi. Burada çok daha estetik bir şekilde Dexter göstermeye çalışmış sanıyorum. What are we looking at here, Doc? The worst dressed stiff I've ever seen. Suicide, huh? She must have caught herself by surprise. Would you give me a hand, Doc? Sure. Şimdi bunu tabii ciddi olarak eleştirmem çok ciddi olmaz, en azından onu söyleyebilirim. Tabii komedi amaçlı olarak yapılmış bir olay yeri sahnesi olduğunu gösteriyor ama enteresan bir şey var tabii ki, belli bir süre geçtiyse vücut kilitleniyor. Ellerinde birisi bir şey varsa onu açmak için kırman gerekebiliyor. Ama bunu yaparlar tabii, olay yerinde değil. Ne derler adına? Otopsi yerinde. Çünkü tamamen ya da açılmasını beklerler. Bir süre sonra tamamen vücuttaki o ölü katılığı dediğimiz konu daha sonrasında açılıyor. Artık yine o vücuttaki deformasyon başlıyor falan. Ya onu beklerler ya da kırarak çıkarttıkları falan da oluyor.
Şimdi tabii buradaki abartılar çok güzel. Yani her yere olay yeri inceleme falan şeyler çekmeyi seviyoruz ya. Şeyi hiç unutmuyorum. Eskiden yine manuel polislik dönemlerinden bahsedeyim. Milattan öncesindeki dönemlerden. O yıllarda böyle hani çevrilecek herhangi bir şey falan yok işte. Yani bulabilirsin ip mip falan onlarla çevirirsin. Bir gün şey gördüm. Bir inşaat vardı. Oturdum evin oralarda bir yerde falan filan. Geçerken baktım ki inşaatın etrafına hani arabalar park etmesin diye böyle kırmızı beyazlı plastik bir şey. Plastik işte yani var. Onu bağlamışlar ki araba gelip park etmesin oraya işte inşaatı şey yapacak falan diye. Ya dedim bundan dedim ben alayım. Hani aynısını yaparız şeyde. Kullanırız. Gittim bir plastikçinin nalburdan aldım bunu falan. Kendi paramla aldım. 15 metre yetmedi tabii. Ben adamdan istemiştim falan. Çünkü o ciddi bir makara olacak ki her tarafı çevireceksin, edeceksin. Bulduğun yerlere bağlayacaksın, edeceksin falan. Tabii o konu daha sonra çözüldü işte artık yeni olay yeri girilemez falan filan gibi insanları uyarmak amaçlı yapılan konular bunlar. O yıllarda böyle daha komik durumlara düşüyorduk. Kızı kim bulmuş? Burada çalışan bir işçi bulmuş komiserim. Tamam çağırın gelsin buraya. Gel bakalım. Nasıl yatıyordu kız? Başı bu taraftaydı. Ayaklar böyle. Bir saniye. Canset bir yardımcı olur musun? Ayaklar toplanmış vaziyette. Yüzü o tarafa dönük. Gözleri de bağlanmıştı. Evet doğru, tatbikat çok doğru. Burada da hani canlandırmaya çalışıyor kafasında. Bir görgü şahidini hatta getirmişler nasıl diye göstermeye çalışıyor. Bana şey fazla geldi. Diğer olay yeri inceleme elemanları artık işlerini bitirmiştir. Onların hala o sahnede olmamaları gerekiyor. Eğer bu tatbikatsa. Sanıyorum yönetmen şey yapmak istedi orada. Bak burası bir olay yeri inceleme, olay yeri olduğunu göstermek için hala arkada bir fon yaratmak için o Tyvek tulumlu insanları zenginlik yaratıyor ya, evet. Onu yapmak istedi sanıyorum. Ayaklı androidimiz ayaklı bir laboratuvar gibi aldığı anda aynı zamanda oradaki kanı alıyor ve ne yapıyor? İşte analiz ediyor. Kan nedir? Oradaki durumları falan nedir? Görebiliyor. Şimdi tabii bir oyun doğal olarak. Az önce bahsettiğim gibi o da bir oyuna benziyor. Baksanız hani VR işte artırılmış gerçek AR ya da VR gözlükleriyle beraber siz bir olay yerine eğer bütün görüntülerini oluşturabilirseniz o laser pointlarla oluşturduktan sonra bunu her zaman için kullanabilirsiniz defalarca. O gün göremediğiniz şeyleri tekrar görebilirsiniz. İşte insan olarak bir android değilsin ama o teknolojiyi kullanarak bunları görebilmen mümkün. Her ne kadar hani geçmişte eskiden bizimkiler şey yapardı. Yine manuel dönemlere dönelim. Olay yerinde bir iz var. Ha şöyle bir pardon. Ya şef bu kanmış ya, kan tadı falan filan der. Buna benziyor biraz orada ama bizimkisinin analizi falan sadece kan olup olmadığını anlamakla geçiyor. Ha ya yok ya bu şeymiş, salçaymış falan diyenler de oldu. Gelecekte, yakın gelecekte hatta çok da uzaktan bahsetmeyelim. Yakın gelecekte olay yeri incelemeleri aslında robotların daha çok ilgi alanında olacak. Robotlarıyla olay yeri inceleme robotlarını kullanan şeyler olacak. Olay yeri inceleme uzmanları. Teorik olarak günümüzde pek mümkün ama pratik olarak mümkün değil. Burada işte bulunduğumuz odada ya da yerde ısı bırakıyorsun. Herkesin bir ısı kimliği var. Her canlının kendine ait olan bir ısı kimliği var. O ısı kimliğini bugün eğer bir teknoloji alabilme şansına ve onu tanımlayabilme şansına sahip olursa bir gün o zaman diyeceksin ki evet 15 dakika öncesi ya da 1 saat öncesinde Burak buradaymış. Çünkü onun ısı kimliği bu şeyde duruyormuş gibi. Yani buna benzer konular teknoloji geliştikçe, bilim geliştikçe bunlar hep olay yeri incelemelerinde kullanılacaktır. Suçların aydınlanması ve tabii ki suçların yakalanması, aydınlanması ve delillerin bulunması konusunda.
Şimdi ben hala ne şeyde bizim dizilerde ne de şu andaki çok yaygın Amerikan ve dizilerinde böyle veri ve veri analitiğini kullanan ve bununla çözülmüş cinayetleri falan filan böyle verdiklerini görmüyorum. Oysa günümüzde cinayetlerin çoğu böyle çözülüyor. O verilerin var. Ona göre işte sistemler tık 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 sana bilgisayar, oradaki programlar, veri analiz sistemleri senin zekandan çok daha hızlı çalışıp sana bunları üretiyorlar ve kısa sürede adamları yakalıyorsun ya da ilgili kişileri yakalıyorsun. Hani nerede? Onlar nerede? Niye arka sokakların içinde yok? İlla vurdulu kırdığıyla bir şey çözülmüyor. Yazarlarımız ya da senaristlerimiz ya da yönetmenlerimiz henüz onların aurasına girmediğini düşünüyorum. Onların da doğru şeylerini alırlarsa, doğru danışmanlıklarını falan eminim bu yakın zamanda daha renkli senaryolarla, dizilerle karşımıza çıkacaklardır. Bu kanala eğer üye olursanız doğru bildiğiniz birçok şeyin yanlış olduğunu ya da yanlış bildiğiniz birçok şeyin de doğru olduğunu göreceksiniz. Size şimdiden söyleyebilirim. Bu anlattıklarım falan tabii ki hani polisiyelerle ilgili işte yanlışlar, doğrular bir şeyleri anlatmaya, yorumlamaya çalıştım. Eminim yakın zamanda diğer uzmanlar da gelecekler. O filmlerdeki mühendislikle ilgili oradaki çok saçma sapan şeyleri size burada gösteriyor olacaklar. İyi seyirler diliyorum, keyifli seyirler diliyorum. İnşallah bir parça değer katabilmişizdir bilgilerinize.